İhbar tazminatı nedir? İhbar önerileri, süreleri neler? Peki ihbar tazminatı almanın şartları neler? Peki ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Merhaba, bir hafta aradan sonra Mehmet Ali Bey ile yeniden karşınızdayız. Bugün iş davalarından biri olan ihbar tazminatını konuşacağımız için soruları yine ben soracağım. Mehmet Ali Bey cevaplayacak. Merhabalar Mehmet Ali Bey, nasılsınız? Sağ olun Melek Hanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bomba gibiyim, bekliyorum sorularınızı. Bekliyor musunuz? Evet, hazırım. Peki. Hazırım, bekliyorum, aynen. O zaman şöyle sorayım size. İhbar tazminatı nedir? Almanın şartları nelerdir? Hangi şartlarda işçi alabilir ya da işveren alabilir mi bu tazminatı? İş Kanunu'nun 17. maddesine göre ihbar sürelerine uymadan iş akdinin feshedilmesi halinde ödenen tazminata ihbar tazminatı denilecektir. Tabi burada haklı nedenler olması önünde ihbar öneri uygulanmaz. Ama ihbar önerinin uygulanacağı durumlarda bu önerilere uyulmadan iş akdi feshedilirse işçi ya da işveren tarafından ihbar tazminatı ödenecektir. Yani işveren de bunu ödemek zorunda kalıyor, işçi de evet, doğrudur, aynen. kalıyor. Yani işçi de işvereni yüzüstü bırakıp Doğru. ihbar önerine uymadan işi bırakırsa işçiye de bu dava Açılabiliyor, doğru, aynen. Peki. İhbar önerileri, süreleri neler? Yine İş Kanunu'nun 17. maddesinde bunlar sayılmış. 6 aya kadar, 2 hafta, 6 aydan 1 yıla kadar, 4 hafta, 1 yıldan 3 yıla kadar, 6 hafta, 3 yıldan fazla ise de 8 hafta ihbar önerine uyulması gerekiyor iş akdi feshedildiği zaman. Buna uymadan iş akdi feshedilirse bu tarihlere göre, bu sürelere göre ihbar tazminatı ödenecektir. Peki ihbar tazminatı almanın şartları neler? Ya da şöyle de bir soru sorayım. İşçi iş sözleşmesini örnek verecek olursun, haklı sebeple feshederse ihbar tazminatı alabilir mi? Kendi feshederse. Bu tabii burada bir yanılgı var. İşçiler şöyle düşünüyor. Eğer ben haklı nedenle iş akdimi feshedersem ihbar tazminatı alabilirim. Yok, hayır, alamazsınız. Sizin değil, iş akdini değil, karşı tarafın iş akdini İşveren feshetmeli. İşveren feshetmeli ya da işçi haksız feshetmeli. Böyle bir durumda olduğu zaman ihbar tazminatı alabilirsiniz. Ama haklı nedenle iş akdinizi feshettiyseniz artık burada ihbar tazminatı alamazsınız. Haklı olmanız bu zaten derhal fesih oluyor. Haklı olmanız burada size ihbar tazminatı kazandırmayacak. Zaten süreleri uyulmuyor. Bundan dolayı haklı nedenle iş akdi feshedilse bile ihbar tazminatı alınamayacaktır. Peki ihbar tazminatı nasıl hesaplanıyor? Yani hangi ücrete göre? Giydirilmiş brüt ücret mi? Brüt ücrete göre hesaplanıyor ihbar tazminatı. En son aldığımız ücret mi burada baz alınıyor? Doğrudur. En son aldığımız ücret. Bunu basit bir şekilde hesaplayabiliriz. İşçi 2 yıl 4 ay çalışmış olduğunu kabul edelim. Neydi? 2 yıl 4 ay çalıştığı zaman 1,5 yılla 3 yıl arası ne oluyordu? 6 hafta. 6 hafta ne kadar yani? 42 gün. Bu işçinin maaşının da 14.000 TL olduğunu kabul edelim. 14.000 TL olan bir işçinin bir günlük maaşını bulmamız gerekiyor. Bunun için 30'a böleceğiz. 14.000'i 30'a bölüp 42 ile çarpmamız gerekiyor. 42 günlük maaşı bulmak için. O da 19.600 TL ediyor. Buna gene brüttür bu. Net olması için birkaç kalemin düşülmesi gerekiyor. O kalemleri düşürdükten sonra da net ihbar tazminatı ortaya çıkacaktır. Bunları bilirkişiler hesaplıyor. Tabii, aynen öyle. İnsanların bu hesabı bilmesine çok da gerek yok yani. Anladım. Yine arabuluculuk dava ön şartına tabi midir? Doğru. Evet, bu iş tazminatlarında iş kazası nedeniyle ödenecek tazminatlar ya da iş kazasının tespiti ya da işte gene o çalışma döneminin tespiti ilgili davalarda arabuluculuk ama diğer şeylerde arabuluculuk ön şartı var. Peki ihbar süresi içerisinde iş arama izni nedir? Ne kadar süre verilir? Yine İş Kanunu 27. maddesine göre işçi ihbar süresini kullandığı her gün 2 saat boyunca iş arama hakkı vardır. Bu yani süreçte, 4 haftaysa 4 hafta boyunca her gün 2 yani saat. işe geldiği her gün boyunca 4 hafta boyunca işe geldiği her gün 2 saat boyunca iş arama izni olur. Tabii bu yani her gün 2 saat çık iş ara, bu tabii çok şey değil. İnsanlar tabii pratiğe dönüp şunu yapıyor. İşte 42 hafta 2 saat hesaplıyor. Onu güne bölüyor. Son işte 3 gün 4 gün gelme diyor. Aslında kanunun özüne aykırı. Orada 42 gün boyunca her gün 2 saat iş aramasını istiyor. Ama onu da bir şey alıp hızlıca bir sondan çıkartmaya çalışıyoruz. O şekilde çözüyoruz yani. Peki ihbar tazminatı zaman aşımına tabi midir? Zaman aşımı süresi ne kadardır? İhbar tazminatının zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu 5 yıl şöyle söyleyelim. 5-5-2017'de işten çıktıysanız şu an artık ihbar tazminatınızı alamazsınız. Çünkü 5-5-2023 oldu. Artık ihbar tazminatını alamazsınız. Bu süre geçmiş olur. Tabii bu sürelerle alakalı olarak sürenin içinde olsanız bile aşınız tamdır, kısmi davadır ya da belirsiz davadır. Bunlara da bakmak gerekir.
Bu konuyu da dediğiniz gibi ayrıca konuşuruz bir şey olarak ama genel anlamda basitçe anlatmak gerekirse ihbar tazminatının zaman aşımı 5 yıldır. 5 yıl. Peki. Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı alabilmek mümkün mü? Yani süresi belirli olan iş sözleşmesi zaten süresinin bitmesiyle sona erer. Bu sona ermesinden dolayı da ihbar tazminatı ödenmez. Yani bir yıllık bazen işte dershanelerde Doğru. öğretmenlerle iş sözleşmesi imzalanır. 1 yıllık, 2 yıllık neydi? Yani Evet. onlara o zaman kıdem tazminatı, özür dilerim, ihbar tazminatı ödenmiyor. Doğru, ödenmiyor. Aslında onlar tekrar eden sözleşmeler. Belli süre geçtikten sonra tekrar ederek yenileniyor ve artık belirsiz hale gelmesi gerekirken Yargıtay'ın tabii bunun her halükarda belirsiz hale gelmeyeceğini ve hiçbir zaman ihbar tazminatı ödenmeyeceğine dair kararları da var. Bazı kararları da var. Tabii güncel bakıp yeniden takip etmek gerekir ama dediğim gibi ama süresi içinde mesela 1 yıllık sözleşmeyi yaptığınız 1 yıllık sözleşme dolmadan iş akdini feshederlerse o zaman burada ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. Peki, görevli ve yetkili mahkemeler nelerdir burada? Yani bu iş kanununa tabi bir tazminat. İş kanununa tabi olması için görevli mahkeme, iş mahkemesi, yetkili mahkemesi, işçinin çalıştığı, işini gördüğü yer mahkemesi ya da iş yeri merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Rica ederim Melek Hanım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler. Hoşçakalın.